Arkadaşlar bu videomuzda Scratch üzerinde koordinatları kullanacağız ve geometrik şekiller çizdireceğiz. Scratch'te nesnelerin nasıl konumlandığını anlamamıza yardımcı olacak. Şimdi bu kuklayı siliyorum arkadaşlar. Önce sahnemi ayarlayacağım. Sahnemi arkadaşlar en altta şu XY grid'i seçiyorum. Bir tane kalem alacağım arkadaşlar kullanmak için. Kukla olarak buraya pen yazarak kaleme ulaşıyorum. Şimdi arkadaşlar kuklamızın bulunduğu konumu şuradaki X ve Y değerleri veriyor. X değeri şu yatay konumdaki koordinatı, Y yani bulunduğu noktayı, Y değeri ise dikey konumda bulunduğu noktayı gösteriyor. İkisinin birleştiği yere nesnemiz geliyor. Mesela ben buraya getirmek istersem bakın burada X yatayda 100, Y de dikeyde 100. İkisinin birleştiği yere yani buraya getirebilirim eğer şuraları %100 yaparsam. Şimdi görelim bunu. Burayı 100, burayı da 100 yaptığımda tam istediğim kısma geldi arkadaşlar. Ancak kalemin ucu gelmedi. Merkez noktası geldi. Kalemin merkez noktası bu. Biz şimdi çizim sırasında kalemin merkez noktasını şu ucu almak istiyoruz. O yüzden kostümlere geliyorum. Biraz şöyle küçülteyim. Bakın kalemi şöyle seçiyorum arkadaşlar tamamını. Sonra şuradan taşıyarak merkezi şu uç kısmına getiriyorum. Gördünüz mü? Şu ana merkez oluyor. Kalemin ucuna getiriyorum. Böylece kalem istediğim yere konumlanmış oldu. Büyüklüğünü de 70 yapalım. Şimdi arkadaşlar kodlamaya başlayacağız. Kalemle şekiller çizeceğiz. Üçgen çizeceğiz. Kare çizeceğiz ve şuraya bir daire çizeceğiz. Çizim yapabilmemiz için bir eklenti, kalem eklentisini öncelikle eklememiz lazım. Şuradan bakın Scratch'e yeni komutlar ekleyebiliyoruz. Biz bugün kalem eklentisini kullanacağız. Kalem eklentisini ekliyorum ve komutlarım geliyor arkadaşlar. Şimdi olaylara geldim. Tıkladığım anda bakın şu kalem eklentisinin çalışmasını bir görün. Mesela kalemi bastır deyip 10 adım git dersem bakın hatta şöyle bunun kalemin bir de renk şeyini ayarlayalım arkadaşlar. Rengini ayarlayalım. Rengini yeşil yap. Kalınlığını da biraz kalın yapalım. Şöyle 20 yapalım. Mesela kalemi şuraya getireyim. Bakın bunu da bir 50 adım yapayım. Görün. Kalemi bastırdığımız zaman arkadaşlar kalem hareket ettiğinde gittiği yerde çizgi çizecektir. Bu şekilde. Kalemi bastırmazsak o zaman ve buradan kaldırırsak bu sefer gittiği yerde arkadaşlar hiç iz bırakmayacaktır. Mantığımız bu. Şimdi biz bunu 10 olarak kalem kalınlığını tekrar ayarlayalım. Bakın şu kalınlık bizim için iyi. Evet şimdi önce şuraya bir arkadaşlar şöyle üçgen çizdireceğim. Bakın şöyle bir üçgen çizdireceğim. İlk varış noktam burası. Yani eksi 200'e 100. Kalemi buraya ışınlayacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Harekete geliyorum. Şu nokta konuma git. Burada bir zaman belirtmiyorum. Dikkat edin. O yüzden ışınlama diyorum buna. Eksi 200'e 100 noktası. Eksi 200'e 0. Burada y 0. Hiç yukarı çıkmamış. Bakın tam merkez nokta 0'a 0 olduğu için burası y'nin 0 noktası. Eksi 200'e 0'a gel dedim arkadaşlar. Bakın şu çizginin üzerindeyse x sıfırdır. Bu çizginin üzerinde ise y sıfırdır. Ortası da 0'a 0'dır. Şimdi tıkladığımızda arkadaşlar eksiyi koymayı unuttuk. Eksi 200'e gönderdik. Bakın buraya geldi. Şimdi buraya gelirken çizimler yaparak gelecek. Ben başlangıç noktama geldikten sonra arkadaşlar bir temizleme yapacağım. Bakın tümünü sileceğim. Mesela şurada kalmış olsun. Tıkladım. Buraya gelecek ama bütün her şey geldikten sonra tümünü sille temizlemiş olacağım arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Burada olsun. Bakın istediğim yere geliyor. Çizim iptal siliniyor. Şimdi buradan arkadaşlar şu noktaya gideceğim. Buraları artık yavaş yavaş gitmesini istiyorum. O yüzden 1 saniye komutunu arıyorum. Gitmek istediğim yer arkadaşlar eksi 100'e 100. Bakın kesişim noktası. Eksi 100'e 100. Çalıştıralım görelim. Bakın istediğim kısma gidiyorum. Buradan tekrar şuraya geleceğim. Yani 0'a 0 kısmına geleceğim arkadaşlar. 0'a 0 kopyala yapıştır yaparak daha hızlı yapabiliriz. Bakın görelim.
Şimdi de arkadaşlar şuraya geri dönüş yapacağım. Burası eksi 200'e sıfırdı. Çalıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde çizimimizi yaptık. Şimdi şuraya bir kare çizeceğim arkadaşlar. Şu kısma. Şuraya gelmek istiyorum. Bakın bu sefer farklı bir şekilde geleceğim. Temizleyerek gidemem. Kalemi kaldıracağım arkadaşlar burada. Kalemi kaldır diyorum. Daha sonra şuraya ışınlanacağız. Burası 100'e 0. X'in 100, Y'nin 0 olduğu konum. 100'e 0. Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın çizimi yapacak ve buraya ışınlanacak. Şimdi burada şöylece bir kare çizdireceğiz. Diyorum ki yine bir saniyede git komutunu kullanalım. İlk gitmek istediğimiz nokta 100'e 100 noktası olacak. Şurası arkadaşlar. Sonra kopyalayayım. Ondan sonra şuraya gelecek. X'i 200 olacak. Y'si hala 100. Sonra aşağıya geleceğim. Aşağıya gelirken X yine 200. Ama Y sıfıra düşecek. Sonra en baştaki konuma geri döneceğim. Yani 100'e 0'a geri döneceğim arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Pardon, bir şey unuttuk. Bakın kalemi kaldırdık. Şimdi burada bir şey unuttuk arkadaşlar. Kalemi kaldırdık. Bakın görün bunu. Buraya ışınlandık. Burada artık kalemi bastıracağız ki tekrar çizim yapsın. Yoksa boşa gidecekti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu noktaya gelip burada da bir daire çizdireceğim. Devam ediyorum. Şu noktaya gelip bir daire çizdireceğim. Yine kalemi kaldırıyorum. Noktama bakıyorum. Burası da 0. X burada 0. Y eksi 100. 0'a eksi 100 konumuna geliyorum. Bakın. Ondan sonra görelim. Ben hep böyle ne olduğunu görmenizi istediğim için sürekli çalıştırıyorum arkadaşlar. Siz de programın sonunda test etmeyin. Ara ara sürekli kontrol edin. Burada arkadaşlar bir tekrar kullanacağız. Şimdi mesela 36 defa 10 adım git ve derece dön. 10 derece dön diyeceğim. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar, daire çizerken şu derece dönle 36 şu defa tekrarlanan şu ikisinin çarpımının 360 olması bizim için yeterli. Ona göre değiştirebilirsiniz. Sadece dönüş hassasiyeti fark eder. Adım da yarı çapı olacak. Yani çapı olacak, genişliği olacak arkadaşlar. Çalıştıralım. Tabi yine kalemi ne yapmamız lazım? Hedefe gittikten sonra bastırmamız gerekiyor. Şuraya gelince kalemimizi bastırmamız gerekiyor. Bakın üçgenimizi çizdirdik. Karemizi çizdirdik. Koordinat sisteminde bunu yaptığı zaman iyice anlarsınız arkadaşlar. Şimdi burada aşağıya doğru geldiği için bak şu eğilme aşağıda çok fazla alan kapladı. Bunu biraz yukarı çizdirelim. 100'e değil de mesela 70 y eksi 100 değil de eksi 50 yapalım. Şeyi de biraz küçültelim arkadaşlar. 7 adım olsun. Bu eğilmenin eğriliğin sebebi arkadaşlar sığmadı ekrana. Şöyle büyütelim. Evet. Buraya çizdirince bakın düzeldi. Ya da ters de döndürebilirdik arkadaşlar. Şöyle yapalım bunu. Şu dönmeyi ters yaptık. Aslında dönmeyi şu eksi 50'yi şunu aşağı indirmeyi unuttuk. Tekrar yapalım. Tam doğru yere koyalım. Deneyelim bunu. Evet, şimdi istediğimiz yere koymuş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.